Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle akut gut atağında tedavi konuşacağız. Gut hastalığı milattan önce Hipokrat döneminden beri bilinmektedir. Hipokrat buna podogra demiştir. Orta çağda kralların hastalığı, zengin hastalığı ve damla hastalığı olarak bilinmektedir. Gut hastalığı özellikle erkeklerde 50-60 yaş sonrası, bol proteinli gıda sonrası ve alkol alımı sonrası gece ortaya çıkan ve baş parmakta ağrı, kızarıklık, hassasiyetle uykudan uyandıran bir artrit atağıdır aslında. Monoartrittir. Yani tek bir eklemi tutarak gelir genelde %85 olarak. %10 da poliartrit ve oligoartiküler olarak gelebilir. Küçük bir kısmı da tofüslü kronik artrit olarak olur. Hasta genellikle erkektir. Akşam bol bir proteinli balık, karides, istakoz yer, alkol alır. Bunun üzerine gece şiddetli ağrıyla uyanır. Ağrı o kadar fazladır ki yorganın değmesine dahi tahammül edemez. Buna akut gut krizi demekteyiz. Biz bu videolarımızda bunları anlatırken genellikle ben her haftalık gördüğüm hastaları anlatmaya çalışıyorum. Gene geçen hafta görmüş olduğum bir akut gut krizini burada anlatmaya çalışacağım. Ve nasıl yanlışlıklar yapılmış, doğrular nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Böyle bir hasta bize telefonla aslında ulaştığı bir doktor arkadaş aracılığıyla anlattığı tipik dört dörtlük bir gut atağıydı ama poliartiküler bir guttu. Yani baş parmağında olmuş, ayak bileğinde olmuş, dizinde olmuş, hatta aşil tendonunda dahi şiddetli ağrıları olmuş. Ve bunun üzerine hasta da tabii yabancı bir hasta, Alman bir hasta, bilerek veya bilmeyerek hasta klasik ürat düşürücü ilaç olan alloprinolden 2 tane içmiş. İşte burada esas vurgulamak istediğimiz şey akut gut krizinde ağrı varken ürik asit seviyesine müdahale edilmez. Yani ürik asiti düşürücü ilaç kesinlikle kullanılmaz, kontrendikedir. Ama ürik asit düşürücü ilaç kullanırken ağrı meydana geliyorsa o zaman ilaç devam edilebilir. Peki ne yapmalıyız bu şekilde akut gut atağında, nasıl bir tedavi önermeliyiz? EULAR'ın yani Avrupa Romatizma grubunun 2016 yılında yayınlamış olduğu kılavuzda yüksek doz kolşisin artık tercih edilmiyor. Akut gut atağında vereceğimiz şey şu: hastaya Türkiye'de kolşisinin 0,5 miligramlığı vardır. 2 tane kolşisin veriyoruz. 1 saat sonra bir kolşisin 0,5 mg bir kolşisin daha veriyoruz. Daha sonra 12 saat sonra 3 çarpı 0,5 mg kolşisin ile devam ediyoruz. Bunun yanına non-steroid antiflosistik ilaç ilave edebiliriz. Eğer hastanın bir özel mide şikayetleri yoksa, ilacı almasında sakınca yoksa. Non-steroidler arasında birbirlerinden çok farklı değildir bunlar ama indometasin sanki biraz daha üstün gibi gözüküyor. 3 çarpı 25, 4 çarpı 25 mg tarzında indometasin veririz. Genellikle bu ağrı atağı 5 ila 10 gün içerisinde geçer. Eğer indometasin hasta kullanamıyorsa hastalara kortizon, prednizon başlayabiliriz. 0,5 mg kilogram, yani 80 kiloluk bir hastaysa 40 mg prednizon verebiliriz. Bunu da 5 ila 10 gün içerisinde kesebiliriz. Yani akut gut atağında kolşisin yanına da non-steroid veya steroid ilaç veriyoruz. Ürik asit düşürücü ilaç kesinlikle kullanmıyoruz. Peki bunu yaptıktan sonra 10 gün sonra hangi yolu izlemeliyiz? Belki hastanın bir ürik asit seviyesine bakılır. Bakıldıktan sonra kolşisin devam ediyoruz kolşisini. 3 veya 6 ay kadar kolşisini devam ediyoruz. Yanına o zaman alloprinol yani ürik asit düşürücü ilacı koyuyoruz. Alloprinol eğer hasta kullanamıyorsa febuxostat başlıyoruz. Alloprinolü 100 mg'dan başlıyoruz. Tolere edebildiği kadar 800 mg, 1200 mg'a kadar çıkarıyoruz. Febuxostat ise 40 mg başlanıp 80 mg'a kadar yükseltilebilir. Alloprinol artı kolşisin. 3 ay, 6 ay devam ediyoruz. 6 ay sonra kolşisini kesiyoruz. Burada yapılan bir yanlışlık da kolşisini ömür boyu devam etmek gibi bir yanlışlık var. Kolşisini ömür boyu devam etmiyoruz. 6 ay sonra ürat düşürücü ilaçları hastanın ürik asit seviyesine bakarak ayarlıyoruz. Ürik asit seviyesinin düşüreceğimiz seviye 6 mg desilitre ve altıdır. İdeali ise 5 mg'ın altıdır. Akut gut atağında eğer bu klasik kolşisinle, non-steroidle veya kortizonla ağrıyı kesemiyorsak interleukin 1 antagonistleri olan anakinra
100 mg ve Canakinumab 150 mg'ı kullanabiliriz. Ayrıca biz ürat düşürücü ilaç olarak Alloprinol ve Febuxostat'tan fayda görmüyorsak bu durumda da Peglokylas intravenöz olarak kullanılabilir. Yani burada söylemek istediğim şey akut gut atağında biz ürat düşürücü ilaç vermiyoruz. Ürat düşürücü ilaç kullanıyorsak buna devam ediyoruz. Koşisini ömür boyu devam etmiyoruz. Profilaktik olarak 3 ila 6 ay kadar kullanıyoruz. 6 ay sonra kesiyoruz. Ürat düşürücü ilaçları 6 mg'ın altına veya 5 mg'ın altına düşürünceye kadar kullanıyoruz. Ürat düşürücü ilacın kullanımını da doktorla hasta arasındaki konuşmalarla ne zaman nasıl kullanılacağı ondan sonra belli oluyor. Bugünkü konuşmam bu kadar. Bundan sonra yine gut ve ürik asitle ilgili konuşmalara devam edeceğiz. Yani asemptomatik hiperürüsemi nedir? Kronik gut nedir? Tofüslü gut nedir? Gut atağını arttıran ilaçlar var mı? Gıdalar var mı? Diye bir haftaki videomuzda konuşacağız. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.